Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. D850 hakkında ortaya çıkan çok önemli bilgiler hakkında konuşacağız bugün. Bugün D850 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Dün birkaç yeni bilgi daha ortaya çıkmıştı. Bugün onlardan biraz bahsedeceğim. Ama biraz sıkılmaya başladım bu D850 konusunda. Yani beklediğimden çok daha yavaş ilerliyor. Ben ilk video yaptığımda o gün belki de ertesi gün tanıtılacağını düşünüyordum. Anlaşılan Ağustos ayı boyunca bu şekilde devam edecek. Yani Nikon D850'yi tease edip duracak. Yeni ele geçen bilgiler var. Onlar hakkında konuşalım. Bir de bu bilgiler ışığında aklıma gelen birkaç şey var. Onları söylemek istiyorum. Dün çıkan haberde şöyle bir detaydan bahsediyordu Nikon Rumors. Yaklaşık 2-3 aydır çıkması beklenen D850'den hariç bir makine daha vardı. Ve bu makineye Bebek D5 diye bir kod isim takılmıştı. Çünkü D5'in sahip olduğu bütün özelliklere sahip olan full frame bir spor fotoğrafçılığı makinesi olacaktı bu makine. Yani D500 body'sinde ama full frame bir sensöre sahip bir makine olacaktı. Anlaşılan o ki D850 aslında bu dedikodusu yapılan Bebek D5 makinaymış. Çünkü D850'nin dünkü dedikodusunda 10 fps fotoğraf çekeceği ortaya çıktı. Ve aynı zamanda çok ilginç başka bir nokta daha var ki D810, D850 ile beraber satılmaya devam edecek. Yani tıpkı Sony Alpha 6300 ile Alpha 6500'ün beraber satılıyor olması gibi. D850'nin Bebek D5 diye duyuruluyor olması bana D700 hatırlattı. Hatırlarsanız D3 ile beraber D700 adında yine full frame bir sensöre sahip bir fotoğraf makinesi daha duyurulmuştu ve herkesin çok beğendiği bir makineydi D700. Tek haneli D serisi makinelerin işte D3, D4, D5 gibi makinelerin satışlarını engellediği için Nikon'un artık öyle bir klasmanı ortadan kaldırdığını düşünmüşlerdi. Çünkü D800 çıktığında D700'ün devamı olan bir makine olmadığını görmüştük. Ve bu uzun süreler tartışıldı. Ama anlaşılan o ki Nikon bu serinin tekrar devam etmesine karar vermiş. Çünkü D850 D700'ün yerine geçen bir makine olacak. Evet, bu ilginç nokta buydu. Şimdi bugün ortaya çıkan yeni bir takım bilgiler var, spesifikasyonlar var. Bunlardan bir önceki videoda söylediklerime ekstra şöyle birkaç ilginç nokta var. Birincisi arka LCD ekranı D810'un tam 2 katı çözünürlükte olacakmış. HD kalitesinde videoyu 120 fps çekebiliyor olacak D850. Daha önceki videomda duyurduğum gibi D850'nin kart slotlarının bir tanesi SD, diğeri XQD'di. Anlaşılan o ki SD kart slotu UHS-2 formatında kartları destekliyor olacak. Bu demek ki işte 300 MB saniye yazma hızlarına ya da okuma hızlarına 200 MB saniye yazma hızlarına ulaşacak. İlginç bir nokta daha var. Benim istediğim özelliklerden bir tanesi D810'un split screen'in yönünün değiştirilebiliyor olmasıydı. Sanırım bununla alakalı bir gelişme var. Çünkü geliştirilmiş Live View split screen diye bir yeni özellik okuyorum burada. D800'leri hatırlarsanız D800, D800E sessiz shutter modu aslında o kadar da sessiz bir mod değildi. 810 ile beraber yeni shutter mekanizması tasarımı yapmıştı Nikon ve hakikaten de sessiz modu daha sessizdi. Ancak burada da yeni bir gelişme var. D850'nin daha da gelişmiş bir sessiz çalışma modu olacakmış. Nikon D850'nin pil ömrü daha genişmiş olacak. D850 B810'dan daha hafif olacakmış. Ve D850'nin fiyatının $4000 Amerika fiyatının yani $4000 altında olması bekleniyor. Yaklaşık $3600 gibi bir fiyata satılması bekleniyor. D810'un da çıktığı zaman $3300 çıktığını düşünürseniz bence uygun bir fiyat. Ve Nikon D850'nin Eylül ile Kasım arası bir tarihte artık satışa sunulacağını ve teslim edileceğini söylüyor Nikon Rumors. Ama elinde kesin bir tarih yok. Onun dışında Ağustos ayı boyunca anlaşılan yeni teaserlar görmeye devam edeceğiz. Ve eldeki yeni bilgilerin de hepsi bu kadar.
Şimdi D850 hakkında video yapmaktan ben de biraz yoruldum. Siz de aynı konuda video yapa yapa sıkmak da istemiyorum. O yüzden artık D850 duyuruluncaya kadar çok böyle ölümcül, D800 uçuyormuş falan, aslında bir drone'muş gibi bir haber çıkmadığı sürece artık D850 ile ilgili video yapmak istemiyorum. Biraz bu videoların altında konuştuğumuz bir konu haline gelsin ama makine duyurulduğu anda bomba bir video yaparız yine. Hele makine duyurulur da bir şekilde elime geçerse artık D850 öptüğüm videoları falan yaparız herhalde. Evet, bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Ben de Can Kayra Yılmaz. D700... Tekrar merhaba. D850'nin bu 3. bölümünde bir konuk fotoğrafçımız var. Ünlü fotoğrafçı Can Kayra Yılmaz ile beraberiz. Kendisiyle D850 hakkında neler düşündüğü hakkında konuşacağız. Evet, son günlerde D850 hakkında bayağı bir haber çıkmaya başladı Can Kayra. Bu haberler sana neyi hatırlattı? D700 hatırlattı. Neyi hatırlattı? Çok güzel, D700. D700 hatırlattı değil mi? Evet. Neydi makinenin adı? Neydi? D700. D700. Eskiden D3 ile beraber çok büyük fotoğraflar ama yavaş çalışan bir makine. Gövdesi daha farklı. Ve ortadan kayboldu. Patreon.com'daki yeni destekçim Volkan Başar'a çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir destekte bulunuyor kendisi. Umarım siz de bir gün kanalın destekçisi olur ve kanalı el birliğiyle yukarı taşımamıza yardımcı olursunuz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.